Kara çadır ismi tutar, Mardin tüfek pas mı tutar? Ağlayalım anam bacım, elin kızı yas mı tutar? Ağlayalım anam bacım, elin kızı yas mı tutar? Tarlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Bu cihanda can verenler, biri Mehmet, biri Mehmiş. Bu cihanda can verenler, biri Mehmet, biri Mehmiş. Yemen yolu çukurdandır, karavana bakırdandır. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Atımı bağladım ben bir yoncaya, benden selam olsun Gülü Gonca'ya. Ben de meraklıydım gelenince, ben saramadım diyor, salam kollar gelsin. Anadolu'nun sövke diyor, yağar yağmur alır öfke. Kefenlerin çiçek açmış, kimi morda kimi pembe. Lan arkadaş olabilir, herkesin kim dev olur da böyle kendiler mi çıkardı koy verdi ortalığa değil diyor. Allah Allah. Allah iyi gelmişim gibi ya. İyi, o da. Ben ne bileyim. Ben sandım ki Mehmet davarı güzel geliyor. Duyuyor mu dediğimi? Yok, bu da geldi.
Bugün alı dedim ama son gittiğin yerde bunları ne mal olsa gelmeyeceğim dedim. Ama bunları şey de geliyor. Şu peynir, şu helva. Yağ da yemiyor herhal. Bizim buranın olmazsa olmazı yumurta. Yumurta her zaman için hazır bir yemek, anlıyor musun? Öğlenleri de ye, akşamına da ye, sabahına da ye. Kahvaltıda da gider, şeyde de gider. Yumurta her zaman bir hazır yemek ya. Neden onu beşi? Yiyeceksin ki can mı gelecek diyordu. Yiyeceksin. Bu bizim sabah kahvaltımız. Maldan geldik. Dünden saat 5'te yedim gittim dedi. O vakitten bu vakıda bugün erken bile geldim mal. Normalde 8'de 8.30'da gelirdi. Hava sıcak. Çok durgun bir hava var. Yerin hiçbiri desteği yok. Ne aşağı yeli ne boylasın. Öyle olunca mal ne etsin ancak kendine eve atmak zorunda kaldın. Çeşmeden suyu içiyor, yanıyor malın ciğerleri cayır cayır. Her gün, her dakika indirsen her dakika su içecek mal. Ya. Gel. Kıl çadır vardı. Ön direk, orta direk, arka direk. Ortada göbek vardı. Ağaç mağaç yoktu. Ben o kıl çadırı bilirim. Bir ön ev göçürüyor derlerdi. Çadırı, sıtırı, evdeki yatağı, kapı, kacağı bir gölüye yüklediler. Haydi. Şimdi bir gölükte ağacını götüremem. Ağaç icat oldu. Bu ağacı icat ettiler, bu çatıyı. Buna çatı diyorlar. Bundan önce babam bize demir yaptık kolla aynısından. Demirden tuttuk. O ağır oluyor. O hiç düzen tutmadı. Geri döndük ağaca. O kıl çadırda yat uyu. Onun uykusunu hiçbir yerde bulamam. Açardık at yandan süyanı verirdik. Üfül üfül yel eserdi sıtıra. Buz gibi. Onun için kara çadırın yerini hiçbir şey tutmaz. Hani diyor ya kara çadır ismi tutar diye. Kara çadır ismi tutar. Mardin tüfek pasma tutar. Ağlayalım anam bacım, elin kızı yas mı tutar? Ağlayalım anam bacım, elin kızı yas mı tutar?
Tarlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Bu cihanda can verenler biri Mehmet, biri Mehmiş. Bu cihanda can verenler biri Mehmet, biri Mehmiş. Yemen yolu çukurdandır, karavana bakırdandır. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Kara çadır evmeyle ne olur boyraz devmeyle diyor. Yani kara çadır deyince geçme, orada dur. Ama kara çadır da bitti yani Türkiye'de çok az. Yörüklerde ne kaldıysa. İş brandıya döndü. Yanı yok brandanın altında cayır cayır. Sıcağından başka bir şey yok. Bu kara çadır olsun. Sinek de bu kadar olmaz. Hava da bu kadar yani sıcak olsa bile üfül üfül yel eser. O kara çadırın sıcağı şeyini vermez aşağı. Sıcağı vermez. Soğuğu verir de sıcağı vermez. Buna iyi derler. Malımızı kırkıyor. Senede bir sefer kuzu olsun, koyun olsun. Buradan kırkılıp bu stajdan geçmek zorunda. Ya kırkacaksın ya yunluyken satacaksın. İkisinin biri. Kırkmazsan yundan sıcakta yanıyor kuzu. Olmaz. Kırkacaksın, bunu tıraşını yapacaksın. Elbisesi değişecek. Senede bir sefer ona da katlanacaksın. Erkek adama nasıl tıraş oluyorsa, gelinlik kıza nasıl kuaföre gidiyor, süslüyorlar, püslüyorlarsa bunu da bizim süsleyişimiz senede bir sefer bu olacak. Buna katlanacak. Buna iyi derler. Bunu iyilemezsen bunun ağzı körelmeyecek. Normalde bu çarka gitti geldi yahyalıya ama kırka kırka ağzı yeniyor. İncel diyor geri. İyeliyor. Ardından bir de sav yapıyor. Sav vuruyor. Daha iyi kessin. Mal ayağa bağlı daha kısa zamanda kalsın. Elindeki hacet ne kadar iyi keserse, ne kadar iyi olursa o kadar seni yorucu olmaz. Mal da az yatır, bağlı kalır. Bu sağlıyor, iyeliyor. Ondan sonra getirir, ayağını tutar, bağlar, kırkarır. Elbisesini değiştiririk. Kuzularımızdan kırkıyor. Üçünü beşini bugün kırkıyor. 3-5 tane yarın kırkıyor. Kendi işimiz. Başımıza vuran yok. Bugün 5-6'sını kırkar. Yarın 5-6 daha kırkar. Yapan ya. Yani yeter ki bir işi yaparken içinden gelsin, azimli ol. Yapmayacağın bir iş yok.
Buna kuzu kırkımı. Uzun uzun. Şimdi makas çıktı. Makası geçtiler. Bu uzun kırklık. Makinesi çıktı. Koyun kırpma makinesi. Ama gerek yok bunlara. O makine koyunu çok çılbak diyor. Cız çılbak ediyor. Derisini çıkarıyor. Bunda senin elinde. Bunun olmazsa olmazı, önemli olan bunu kestirmeyeceğim. Bunu kestirmeyecek olmaz. Bunun en güzel işi kestirmeyeceğim bunu. Bunu ne kadar kestirmezsen o kadar iyi. Kırklığın ucunu suya batırmamın anlamı koyunun sırtı böyle kirleniyor. Kirlendi mi kırklık girmiyor. Ucunu batırdın mı kırklık koyunun şeyine yunguna daha iyi girer. Daha sağlıklı olur. Daha şapık olur. Tez batırdın mı kırklığın ucu kirlenmeden şu kırklığın oluklar, şura oluk derik. Buralara kir doldurmayıncuk çalışmaz olur. Şöyle kırklık gidip gelmez olur kendi. Hareket etmez olur. Onun için suya batırıyorum ki daha kolay kırkı verek diye. Daha şapık. Mal ne kadar ayağa bağlı az yatırsa o kadar karlısın. Ne kadar çok kalırsa o kadar çok zorsunur. Önemli olan bunu ayağını bağlayıp saatlerce koymak değil. En kısa sürede kırkıp en kısa sürede koy vereceğim. Bunun en pis yeri kuyruğu. Kuyruğunu kırktım mıyıncık kırktım bitirdim saymalı. Yani kuyruğu zor. Kirlenmiş. Bunu kirlenmeden kırsan çok kolay kırkam. Ama şimdi kirlendi miyecek bunu kırkmak da zor olur. Bir kuzu kırkacağına 10 koyun kırk. Kuzuyu kırkmak zor. Kuzunun tüyü. Bayağı bir zor hem de. Onun için hem yavaş yavaş kırkacaksın, kestirmeyeceksin. Kuzunun eti kesiye, koyununki kavuşur. Kuzununki kavuşmaz. Kuzunun eti taze. Oyulur, günlük oyulduk sıra açılır. Açıldık sıra hele bir de kurda atarsa zor. Sinek yani sinek attı mıyıncık. Ondan sonra uğraş dur katıran dök, toz at. Eğireceğim diye. Ama yavaş yavaş kırktığında kestirmedin miyicik bu sorun olmaz. Yani başına vuran mı var? Bir ön beşini kırk, yarın da altısını kırk. Kendişin. Kış mı geliyor? Daha yeni yaz geliyor. Yani yazımız yeni geldi Allah'a şükür. Şu güne kadar yaz mı geldiydi? Boyraz her gün. Malı da şey etti, bizi de. Gece ayın ışığına dek getirdim incik. Ne kadar yayılacağını, ne kadar yatacağını bilemem. Çünkü bu camızla yarışmış. Hangimiz önce doyacak diye. Camız doymuş yatmış. Ah altını da yiyeceğim demiş. Yattığın yeri de yayılacağım demiş. Bu doymaz. Bu doymaz. Bunda güdeceğim ayın ışığına gece dek getirdin miyicik. Bunu gündüz güdersen zibili bol olur. Gece güdersen et olur. Malını güdüyor yapıyorsan içerisine güdeceksin, yaylımını aldıracaksın. Ne zamana kadar? 10. ay 15 diyene kadar. 10. ay 15 diye de havalar soğudu. Gündüz yayılmaya başladı mı geri gündüz güden akşam eve götürün. Ama bu
6. aydan bu 4 ay 5 ayı keçe sırtında tüfek sırt omuzunda çekeceğim bu derdi. Hani diyor ya kaderine kısmetine boynunu eğeceksin çaresi yok Fadimem diyor. İçeceksin çaresi yok. Bunu yapıyorsan çekeceksin ya. Bu rezilliğini çekeceksin. Bunun rezilliğini yaşamadan rahatlığına kavuşamam. Şimdi hapını atacağım. Kırktığına hap atıyorum ki karışmasın. Kırkılan haplanıyor, ilaçlanıyor, ilaç tedavisi. Kelermesin diye. Ölüyor, zehirli ot yiyor. Yani parazitlere karşı, şerite karşı önleyici bir şey. Şerit hapı. Karnının altını bek kırkmazlar. Kuzunun genellikle koyunun değil de. Bura peygamber yatağı. Mal karnının altından üşür. Haydi geçmiş olsun. Iktığımız malın yununu torbaya koyuyor. Yel atmasın. İsraf olmasın. Konuya komşuya gerek olan arkadaşlara, ihtiyacı olan arkadaşlara veriyorum. Kullansın. Ben parasında pulunda değilim. Ondan parasında pulunda yunun 100-200 lira alınca doyacağım mı? Ama hayrına kullanır. Üstünde yatır, sevaba girerek daha iyi. Yatsınlar üstünde, yuvarlansınlar. Yun yatak kızgın olur. Bunları her bir koyuyorum. Suya gidecek çeşmeye. Çüş. Yemin ediyorum o saatte.
Bidonları çıkaracağım şimdi. Daha çıra, telefon onlar dünkü mesele ya. Bir çamın çıranın ışığına otururduk. Onu da gaz bitecek yatın derdi gün açmadan. Yatın derlerdi yani. Doya doya oturabilsek de sohbet etsek. O da yok. Gaz bitecek yatın derlerdi bitmeden. Bir an önce yatardık. Gün battı gavur yattı. Tavuk gibi dönerdik erkenden. Tavuklardan bile yatır bile kalkardık. O daha şeydi o dönem. Yani bu şimdi panel çıktı. Adam çadıra televizyon getiriyor ya. İnternet getiriyor. Çadırdan internet, telefon. Bunlar dünkü mesele ya. Ne ulaşımı? Köye gideceğim. Köyde elektriklerimiz olurdu. 3-4 pille. Pili de doya doya ışıdamazdık. Şimdi elektrikler de şarjlı oldu. Pilli elektrik de bulamam. Her şey şeye döndü. Elektronikleşti her şey. İnsanlar da elektronikleşti. Yolda giderken güp ölüyor. Eskiden 100 sene, 115 sene yaşıyordu. Şimdi adam, geçen de birisi konuşuyor benim arkadaş. Yaş 35 yolun yarısı diyor. Lan daha ne oldun ya 35 adamın gençliği, yiğitliği zaman yani. Değil mi? Ama şimdi yaş diyor 35 yolun yarısı. Ben 35, 40, 60, 70 düşünmüyorum bile yani. Bir yüzü vurmamız gerek. Olması gerek. Bu dağın havasını yaşayıp da tabii ölüm Allah'ın emri. Onu Allah bilir de kalkıp da 40 yaşında 30 yaşında da ecele teslim olduk muyuz? Olmaz ya. Şu aldığımız temiz havanın bir mantığı olsun. Yüzü devirmemiz gerek. Umut ediyorum Allah'tan. Herkes tabii Allah orasını bilemem. Kimin ne zaman önce ölüp ölüm gençlere de var, yaşlıya da var. Ölümden kaçış yok. Ama gene de meyvanın yetkini düşer. Yaşlılar gider gibime geliyor önce. Armudun yetkini önce düşüyor. Bakıyorum ben armutlar oldu mu önce o armut düştüğü yok. Ne kadar yele sersersin ama yetkin armut şap düşüyor. Bitti. Gidiyor. Ondan sonra başlıyor Essela, Hoca Sela. Allah rahmet eylesin. Ölüm bir gün, fuan 2 gün. Bir gün, 2 gün ağlıyorsun. Onu diyor, unutmak zorundasın. Çünkü hayat geride kalana devam ediyor. Öleninen ölünmüyor. Benim kocanım rahmetlik derdi ki oğlum adam 9 ölüyü atlamış da önce karnını doyurmuş öyle dururken. Ya olur mu öyle bir şey dedik mi? Öyle diyordu. Yani 9 ölüyü atlamış, karnını doyurmuş. Tamam öldü ama hayat devam ediyor. Bu karın yemek ister, aş ister, ekmek ister. 2 gün, 3 gün ağlam. Acı içinden çıkmaz, ona bir şey demiyorum. Acı farklı bir şey. Ama bay ölünce sen de ölmüyorsun. Ölünmüyor da öleninden ölünmez yani. Hayat geridekilere mecbur çalışacaksın. Ölene kadar da gerek, ölene kadar da gerek. Kimin önce öleceğini bilemem. Onun için yaşıyor. Bu daha hayatımız iyi işte. Bir sıkıntımız yok. Allah'ın verdiğine binlerce şükürler olsun da insan yalnız geliyor. Yani dertleşip oturup konuşup sohbet edip eskiden 5-10 çadır bir araya gelirdik. Kız gelin kimi suya giderdi, kimi mal sağardı, kimi sırtında odun getirenim aran ama şimdi odun getiren, çöp onlar hiç arabadan inip de yaylaya gelen yok kardeşim. At katır bitti köyde. 3'e 4'e çıkmaz bile. Eskiden bizim köyüme giderlerdi. Bu telefon böyle bir şey yoktu. Köye gidecek. Şimdi öteberi getirecek derlerdi. Öteberileri de bir sepet tut ha. Ya tut ya kiraz gelecek de biz de kırılmış gibi yerdik. Şimdi bir poşet çikolatayla geliyor. Adam geldi mi yiyecek. Dudu, kiraza bakan yok. Zaten de yok. Allah da verdiği yok. Öyle olduklarından da. Bu yıl hasret gitti millet. Duda, kiraza, ceviz, hiçbir şey. Meyve türü bir şeyin tadına bakamadı. Neden? Kullar azdı, yıllar azdı. Her zaman Cenab-ı Allah yani tamam vermedi de
bir de kendini sorgulayacaksın ya. Millet birinin etini yiyecek ya. Onun nasıl bir açığını bulurum acaba? Onu nasıl karalarım? Bu hesapta. Böyle olmaz. Bir kulun açığını görürsen kapat diyor Cenab-ı Allah. Kapatacaksın. Yüzümün karasını diyor kulunu, yüzüne vuran kulum kul değildir. Ama şimdi yok. Acep mesela atıyorum Tayyip'in veyahut da başka birinin nasıl bir açığını bulacağım da bunu karalayacağım, kötüleyeceğim, kendimi iyi çıkaracağım. Sen kendini ile ifade etmene gerek yok. İyiliği iyi de bilir, kötüyü de bilir. Seni arar, bulur. Yani diyor ya, varsa kısmette diyor, gelir Yemen'den, Hit'ten. Kısmette yoksa ne gelir elden? Yapacak bir şey yok. İster iyi de, ister kötü de. Bana iyi deseler ne var, kötü deseler. Benim için bir şey değiştiği yok. Ben Allah biliyor mu? Sorun yok. Onların yani kulların iyi demiş, kötü demiş, önemi yok yanımda. Bizim suçun ne? Malın oldu. İstemeyen arkadaş. Sen de yet. Elinden mi alıyorum dağlar? Bana bir versin, Allah sana 10 versin. İstemezsem adam diyelim. Ama kimisi malının olduğunu istemez. Kimisi evinin olduğunu istemez. Kimisi çeşit çeşit bahaneler üretir ya. Bir komşunun menfaat olmuş dünyaya. Bir çıkarı varsa sana selam veriyor. Yoksa selam vermiyor. Adam Allah'ın selamını vermiyor. Eskiden hatır gönül vardı. Emme dayı vardı. Gençler şimdi bakıyorum. Adam babasının yanında cora içiyor. Ayak üstüne ya. Biz babamızın karşısından kelime konuşmak. Nerede ya? Emmimize, dayımıza bir saygımız olurdu. Şimdi yok. Herkes babasının yanında aynı kayfede oyun oynuyor. Aynı kayfenin içinde baba oyun oynuyor ya. Ya o senin atan kötü olabilir ama atan o seni büyüttü, besledi. Bir saygın olsun. Bakıyorum yani bir şey de demiyorum öyle. Ben babası varken bana ne demek düşer? Olaya gelsin devam et. Arkadaş ortamı bu. Ama gına yok mu diye gınadığımda yok. Çünkü Allah başa vermesin. Hayatımda bir sefer bir şeye gınadım. Allah başıma verdi. Onun için ikinciye gınama. Herkes yoluna devam etsin bildiği gibi. Hayat böyle. Malcılık yapıyor. Malcılık yaptığını da istemiyorlar. Yani istemiyorlar derken mesela avrat yok, akıl yok, ne edeceğim mala? Bir adama sevmediği işi yaptıramam. İmanına tüfek de dayasan, öldürecek de olsan yapmaz. Sevmezi. İçinden gelecek bir adamın bir işi yapıyorsa, içinden seve seve geliyorsa o işi yapar o adam. Gelmiyorsa yapmaz. Mesela bekar kalacaksın bu işi yapa yapa avrat da bula. Biz de alan alırız. Değil mi? Biz alan alırız baba. Bu işi yapanı alırız. 2 köy fazla gezer. 500 milyar evleniyorsan 1 trilyon evlenin. 500 lira fazla masraf eden bu işi yapanı buluruz. Yok mu? Neçe dolu. Ama yani işte tanıdık olsun, kendi memleketinden olsun istiyor. O da olmuyor. Bir şey var belliyorlar. Başka bir şey yok. Dışarıya daha çok akın. Devam. Günümüz şartlarında. Dışarıdan çok. Yalnız şu bir gerçek. Dışarıdan gelen gelin olsun. Veyahut da dışarıya giden kız olsun garantisi yok. Bu da bir gerçek. Ama kendi köyünden olsun, kendi memleketinden, akrabandan oldu mu farklı olur. Çünkü o seni biliyor, sen onu biliyor. Ama dışarıdan gelenin garantisi yok ya. Ne kadar da gitsen, bulsan, getirsen, gitti miydi, geldi miydi, kafan sürekli soru işareti. Herkese iyi olamam, iyi diyen de var, kötü diyen de var. Oluyor da yani, bir sürü. Onun için yapıyor ama yalnız tek başıma uğraşıyor. O da bize sıkıntıları oluyor, olduğu da var yani, sıkıntısı çok. Ama rezilliği de var, rahatlığı da var. Başına vuran yok. Kendi işin. Kendi işinle uğraşan adam her zaman için
kendi işinde rezil olmayan elin işinde rezil ol. Yani kendi işin vezir ol ki elin işinde. Kendi işinde rezil olduk sıra sonunda vezir olun. Ama elin işinde rezil. Ömür boyu vezir olman, rezil olarak dur. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep bu ne işler. Gülü çemendir, giden gelmiyor, acep bu nedendir. Şimdi ayıp baba, oyunculuk öyle kolay bir meslek değil. Gerçek zor bir meslek. Akşam oldu mu oyunculuk, el evine gider, oyun çobanı dağlar okar gider. Malın varsa gideceğim, malıyım uç. Bizim mesai başladı. Bize 5'ten sonra 6'dan sonra başlıyor mesai. Elinki bitiyor, bizimki başlıyor. Burada sormuşlar hangi dağın kurdusun diye. Akşam oldu da gece oldu mu her yer benim demiş. Şimdi gece oldu mu Nağlı Serkeş evine çekildi ya, dağlar hep benim. Gayrı hep benim dağlar. Onun için bizim mesai başladı. Mala yürüyecek. Hazırlık yapıyor. ufaktan. Ayakkabılarımızı giyiyor. Bu botlar da rahat oluyor biliyor musun? Daha da ayağımızı yumuşak tutuyor. Taşa, kayaya battığında hiç yetmiyor. Biraz ağır oluyor da gülü seven tikenine katlanacak. İki elik bir arada olmuyor. Onun için bizim mesaiye her adam bu mesleğe, bu meslek zor meslek. Zor. Öyle kolay bir meslek değil. Akşam oldu mu şimdi sabahına 8'e kadar gayrı. Bu botlar ayağımızda askerlik ya. Gel bir askerlik. Askerlik bundan kolay. Ben askerlik de yaptım. Benim meslekten kolay askerlik ha. 8-10 saat nöbet tutardım, vur kafaya yat. Kulübemde. Tüfek elde. Ama burada 8-10 saatte sabah dolduruyor. Buranın mesaisi fazla. Öyle. Şimdi kocuğumuzu giyecek. Çadırımız elin villasından, lüküs evinden bana iyi. Akşam ekmeğimi yediğim yer. Yolağımızı kapatacak, bastıracak. Sabaha kadar. Ondan sonra sabahına geldik mincik açarız. Aynen.
de ağırdan yavaş yavaş malımızın arkasından, işimizin arkasından devam edecek. Bu işi yapıyor.